Efesli Herakleitos değişimi şöyle anlatır. İki kez giremezsin aynı ırmağa. Yepyeni sular akar aynı ırmağa girenlerin üzerinden. O ırmak ki dağıtır, toplar, birikir, akar, yaklaşır, uzaklaşır. Bu ırmak metaforunu yaparken Herakleitos ne düşünüyordu emin değilim. Ancak Efesli Herakleitos'un şehri bir ırmak sayesinde hiç farkında olmadan adım adım yok oluşa sürüklendi. Ve bu ırmak Efes'in kaderini değiştirdi. Evet, bugün Efes antik kentindeyiz. Bu antik kent nasıl terk edilmiş, nasıl metruk bir hale gelmiş, antik dünyanın bu muazzam başkenti ufacık bir ırmak ve onun minik minik birikintileri sebebiyle nasıl ortadan kalkmış, bundan bahsedeceğiz. Bugün Hadrian Tapınağı olarak bilinen bir kalıntının üzerindeki frizde Androklos'un hikayesini öğreniriz. Androklos, Efes şehrinin efsanevi kurucusudur. Rivayete göre Atina kralı Kodros'un oğludur ve kaderini merak etmektedir. Delfi kahinlerine başvurur. Her Yunan maceracının yaptığı gibi. Delfi kahinleri kendisine "Senin kaderin bir domuzun ve bir balığın ellerindedir" derler. Bu kehanete anlam veremez Androklos. Ancak kaderinin peşinden gitmeye başlar. Bir kıyıda dinlendiği sırada balık yer dostlarıyla. Çalıların arasından fırlayan bir yaban domuzu balığı elinden kapar ve koşmaya başlar. Androklos domuzu takip eder ve onu avlar. Domuzu avladığı anda Delfi kahinlerinin kehanetinin gerçekleştiğini fark eder. Şehrini ve kolonisini buraya kurmalıdır. Androklos'un öyküsü Efes'in gerçek kuruluş hikayesi değildir aslında. Milattan önce 10. yüzyılda ortaya çıkan yeni bir maceracı tipini bize gösterir. Efes antik kentinin ilk sakinleri Arzavalılardı. Arzava orman krallığı olarak biliniyordu. Bronz çağının yüksek medeniyetlerinden biriydi. Yine bir başka antik kentimiz olan Milet'in, onların tabiriyle Milatava'nın da kurucularıydı. Onlar bugünkü modern Selçuk kasabasının bulunduğu yerde Apasa veyahut Apaşa isminde bir şehir kurmuşlardı. Bronz çağında sebeplerini henüz anlayamadığımız büyük bir kriz yaşandı. Deniz kavimleri adı verilen esrarengiz bir topluluk dünyanın dört bir tarafına göçtü ve göçtükleri her yeri yok ettiler. Tek tek bronz çağı medeniyetleri çöktü. Yazı dili geriledi, da sanat bile basitleşti ve unutulmaya yüz tuttu. İşte bu krizin ardından milattan önce 10. yüzyılda Ege'de, Akdeniz'de ve Karadeniz'de yeni maceracılar ortaya çıktı. Bunlar İyonyalı kolonistlerdi. Bugün bildiğimiz pek çok şehrin kurucuları onlardı. Denizlere açılmaktan korkmuyorlardı. Daha sonraları öyküleri Homeros'un Odiseyası'nda derlendi. Evet, Androklos bu maceracılardan bir tanesiydi sadece. Ancak Efes'e unutulmaz bir iz bıraktı. Efes, İyonyalıların kurduğu 12 koloniden bir tanesiydi. Ege Denizi'nin tam ortasında yer alıyordu ve bugünün aksine o günlerde bir liman şehriydi. İyonyalılar Anadolu'da Kibele kültürüyle karşılaştılar ve bunları kendi ruh ve düşünce dünyalarıyla yorumlayarak yeni bir kült oluşturdular. Artemis kültü. Efes Artemis'i bundan sonra 1000 sene boyunca Efes'in kaderini belirleyecek bir kült haline gelecekti. Şu anda dünyanın 7 harikasından bir tanesinin önünde duruyorum desem herhalde bana inanmazsınız, abartıyorsun canım dersiniz. Ama hakikaten öyle. Sidonlu Antipater'in saymış olduğu 7 harikadan bir tanesinin meşhur Artemis Tapınağı'nın, eski ismiyle Artemizyon'un önündeyim. Bir zamanlar burada muazzam bir tapınak yükseliyordu ve antik dünyanın dört bir tarafından gelen hacılar bugünkü ismiyle Panayır Dağı'nın etrafından kutsal yolu dolaşarak buraya geliyor ve burada tavaf ediyor, burada kurbanlar kesiyordu. Adeta Artemis tapıncının Kabe'siydi şu arkamda görmüş olduğunuz yapı. Milattan önce 1200'lü yıllarda Atlantis'in suya gömülmesini sağlayacak korkunç bir felaket yaşandı Ege'de. Ve Ege kıyılarında yaşayan, özellikle Yunanistan ve Trakya tarafında yaşayan pek çok kabile Asya Minöre, yani Anadolu'ya yayılmaya başladı. Onlar geldiklerinde muhtemelen burada Kibele'ye tapılıyordu. Kibele bir doğa tanrıçasıdır. Bir Magna Mater, büyük anne diye anılan ve
doğayla yakından, tabiatla yakından ilişkili bir tanrıçadır. Bu tanrıça tapım kültürünü Yunan panteonuyla birleştirdiler ve ortaya Efes Artemis'i çıktı. Efes Artemis'i esas itibariyle Magna Kubele veya Kubabba denen eski bir Anadolu tanrıçasından başka bir şey değildi. Onun çok eski figürleri, iki yanında aslan bulunan figürleri muhtelif kazı alanlarından çıkmıştır. Ve oldukça etine dolgun, hafif böyle benim gibi müşekkel bir tanrıça olduğunu biliyoruz. Ancak Efes'te inceldi ve muazzam bir sanatla ortaya konmaya başlandı Artemis heykelleri. Buradaki ilk tapınağın bu göçmenler tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Daha sonraları Lidyalılar, özellikle bizim Karun olarak bildiğimiz Kral Kroisos'un destekleriyle burada muazzam bir tapınak inşa ettiler milattan önce 6. yüzyılda. Fakat enteresan bir şekilde bu tapınak ortadan kalktı. Nasıl derseniz Herostratus isminde bir adam çok meşhur olmak istiyor ve nasıl meşhur olacağını bir türlü bilemiyor. Etrafındaki bazı akıldaneler kendisine bir fikir veriyorlar. Bu dünyanın en meşhur yapısı Artemis Tapınağı'dır. Şayet sen de bu tapınağa zarar verirsen, bu tapınağı yıkarsan bütün dünya seni tanır. Bizdeki Bevvali Çehi Zemzem yani Zemzem kuyusuna işeyen adam hikayesinin birebir aynısıdır bu. Herostratus geliyor bir gece vakti Artemis Tapınağı'nı yakıyor. Tapınak yanmakla ne olacak? Neticede mermer diye düşünmeyin. O zaman tapınağın çatısı ahşap ve mermer dediğimiz taş kireç taşının bir benzeri. Dolayısıyla yüksek ısılarda darmaduman oluyor. Netice itibariyle Lidyalı Kroisos'un bizim bildiğimiz ismiyle Karun'un yaptırmış olduğu Artemis Tapınağı tamamen ortadan kalkıyor. Kader bu ya, Herostratus'un Artemis Tapınağı'nı yaktığı gece bir çocuk dünyaya gelmiş. O da Makedonyalı İskender. Efesliler kendi imkanlarıyla Artemis Tapınağı'nı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bu sırada etraftaki İyon şehirlerinde dedikodu çıkıyor. Bu Efes Artemis'i nasıl bir tanrıça ki kendi tapınağını bile koruyamadı yangından diyorlar. Bunun üzerine Efesliler akıllıca bir yol buluyorlar. Yıllar süren inşaat tabii ki bu sıralarda İskender'in saltanatına tesadüf ediyor ve onlar da diyorlar ki İskender doğduğu gece Artemis ona ebelik yapmak üzere Makedonya'ya gitmişti. Dolayısıyla tapınağında bulunmuyordu. Tapınağına döndü ve biz de İskender için burayı inşa ettiriyoruz. İskender seferleri sırasında tabii ki ebesi Artemis'e de uğradı ve ebesinin hürmetine bir tapınak inşa ettirmeye karar verdi. Buraya büyük bağışlar yapmayı talep etti. Ancak Efesliler bu şerefi ona bırakmadılar ve hep beraber bir araya gelerek bu tapınağı inşa ettirdiler ve İskender'e de çok akıllıca bir cevap verdiler. O da şuydu: efendim, siz bir tanrısınız, bir tanrının başka bir tanrıya inayette bulunması yakışık almaz dediler. Efesliler her daim böyle zekalarıyla ve akıllarıyla meşhurdurlar. Uzun yıllar boyunca Artemis'e tapıldı dediğim gibi ve burası bir hac merkezi olarak saygı duyuldu. Ancak Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Artemis'te bir şeytana dönüşmeye başladı. Erken dönem Hristiyan yazınında Artemis'in demonlardan bir tanesi olarak sayıldığını görüyoruz. Ve tanrıça Artemis artık şeytan olarak görülüyordu. Nitekim Theodosius döneminde bütün pagan tapınakları kapatıldığı vakitlerde Artemis'in 2 tane heykeli Efes'te Agora'da, devlet agorasında bulunuyordu. Sessizce muhtemelen Artemis'e tapınan birileri bu 2 heykeli bizler için sakladılar. Yıllar sonra arkeologlar bu heykelleri bir duvarın arkasında hiç bozulmamış bir şekilde buldu. Evet, Artemis tapınağı yıkılmıştı. Ancak heykelleri ayaktaydı. Daha sonraları şeytanlaştırılan Artemis'in tapınağı da yavaş yavaş sökülmeye başlandı. Özellikle arkamda görünen St. John Bazilikası'nın yapılması için bu taşlar kullanıldı ve bu civardaki bütün Doğu Roma yapılarında Artemis'ten alınıp götürülen nesneler kullanıldı. Yıllar sonra 1800'lü yıllarda bir İngiliz mühendis, belki de Artemizyon'un namını duymuş olacak ki, bu tapınak yapısını bulabilmek için Osmanlı ülkesine bir yolculuk yapıyor. Ve eldeki verilere dayanarak Panayır Dağı'nın etrafında yürüye bu tapınağın kalıntılarını bir şekilde bulmayı başarıyor. Ve her çırpı bacaklı İngiliz'in yaptığı gibi buradan topladığı pek çok nesneyi alıp British Museum'a götürmüş. Bugün Artemizyon Tapınağı'ndan kalan pek çok kıymetli eserin önemli bir kısmı British Museum'da, bir kısmı da hemen arkamızda bulunan Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilir tarzda. Ancak dediğim gibi burada bu çırpı bacaklı İngiliz mühendis sayesinde epey bir şey de kaybolmuş ve bugünkü haline gelmiş Artemis Tapınağı. Şu anda gördüğünüz tamamen bir harabe. Yalnızca bir sütun ayağa kaldırılabilmiş. Böyle onlarca sütunun yan yana sıralandığı dev yarasa bir tapınak olduğunu burada hayal ederseniz herhalde ne kadar büyük bir yer olduğunu da anlarsınız diye düşünüyorum.
Efesos'un en büyük zenginliği Artemizyon Tapınağı'ydı. Yunan dünyasının dört bir tarafından gelen hacılar burada Panayır Dağı'nı dolaşıyor, tavaf ediyor ve hac rotasını tamamlıyorlardı. Nitekim Panayır Dağı'nın adı da Panagora, yani herkesin toplandığı yer anlamındaydı. Artemizyon sayesinde zenginleşen şehir M.Ö. 6. yüzyılda bilim, sanat ve kültürde Miletos'la yarışır hale geldi. Filozof Herakleitos, rüya tabircisi Artemidoros, şair Kalinos ve Hipponax, gramer bilgini Zenodotos, hekim Soranus ve Rufus gibi ünlü kişiler bu dönemde şehirde boy gösterdiler. Ancak bunların fark edemediği bir tehlike yavaş yavaş yükseliyordu. Yunanlıların Kaistros dedikleri küçük Menderes ırmağı bir duvardan öbürüne vuruyor, çarptığı her yerde alüvyal toprakları toplayarak Ege kıyısına getiriyordu. Böylece bir liman tapınağı olan Artemizyon'un önü çok kısa sürede doldu. Dolan yerler bataklığa dönüştü ve Efesliler sıtmayla mücadele etmek zorunda kaldılar. İskender'in kumandanlarından Lisimahos bu sorunun çözümünü kenti taşımakta buldu. Kentin yeni yeri bugün antik kentin bulunduğu Panayır Dağı'nın etekleri olacak. Efesliler buraya taşınmakta pek hevesli değildiler. Netice itibariyle daha önceleri burayı bir mezarlık alanı olarak kullanıyorlardı. Ancak Lisimahos'un çabaları sayesinde Efes kısa sürede yükseldi. Bu kentin asıl parlak dönemi ise Roma dönemi olacak. Bu dönemde 200 bini aşan nüfusuyla antik dünyanın en büyük başkentlerinden biri haline gelecekti Efes. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Augustus Kapısı veyahut Augustus Kemeri olarak isimlendirilen yapı. İmparator Augustus'un onuruna yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Nitekim hemen kemer yapısının üzerinde de İmparator Caesari Divi Fagusto Pontifici diye devam eden bir yazıyla karşılaşıyoruz. Özellikle bu C-K tartışması vardır. Kikero mu, Cicero mu vesaire. Roma imparatorlar için Kaiser veyahut Sezar tabiri kullanılıyor. Yaygın bir tabir. Burada şu önemli, Divi tabiri çok önemli buradaki kemerde. Çünkü Roma imparatorlarının kutsal olduğuna inanılıyordu. Özellikle Augustus'tan sonra. Biz bunu Roma vlogumuzda da kısmen anlatmaya çalışmıştık. İmparatorlar taç giyme töreniyle birlikte adeta tanrısal bir mahiyete bürünüyorlardı. Onun için Roma ülkesinin dört bir tarafında imparatorlara mahsus tapınaklar inşa edilmiştir. Ve bu tapınakları inşa etmek bir imtiyaz da aslında şehirler için. Efes de bu imtiyaza talip olan şehirler arasındaydı. Buna Neokoros deniyordu. Bu Neokoros hakkına sahip şehirlerden biri olarak Efes'te çok sayıda imparator tapınağının bulunduğunu biliyoruz. Ve enteresan bir hikaye de vardır. Domitian'a bu şekilde tapınak adıyor Efesliler. Fakat bu sırada tahttan devriliyor ve anısı kirletilmeye, silinmeye çalışılıyor Domitian'ın. Bunun üzerine Efesliler ağız değiştiriyorlar. Biz zaten onu Vespasian'a yapmıştık falan gibilerinden. Tapınağı başka bir imparatora mal ederek işi kurtarmaya çalışıyorlar. Bu imparatorluk tapıncı kültürü önemli. Burada bu yapıların bulunması bu şehrin aslında Roma başkentiyle irtibatlar olduğunu gösteren, bir imtiyazı gösteren bir yapı. Erken dönem Hristiyanlarının en nefret ettikleri inançlardan bir tanesi bu imparator tapınç kültürüydü. Nitekim bugün Selçuk Müzesi'nde de görüyoruz. Augustus'un ve diğer imparatorların, imparatoriçelerin heykellerinin üzerine haç çizmişlerdir ve bunları yağmalamışlardır. Diğer bazı tapınakları ayakta bıraksalar bile özellikle imparator tapınç kültürüne ait olan tapınakları dibine kadar kazıyıp yok etmek yolunu tercih etti Hristiyanlar. Çünkü bir insana tapılması fikrini gerçekten mide bulandırıcı buluyorlardı ve bunun da gereğini yerine getirdiler. Roma İmparatorluğu'nun Asya Minor yani Anadolu eyaletinin başkenti olan Efes'teki Artemis Tapınağı, imparatorluğun dört bir tarafından gelen suçluların sığınması için güzel bir limandı aynı zamanda. Artemis koruyucu bir anneydi ve adi suçluların bile cezalandırılmaması için merhamet gösteriyordu. Bu telakki tarih öncesine dayanmaktaydı. Lidya kralı Kroisos kenti kuşattığında Efesliler Artemis tapınağından şehri kuşatan bir ip sarmışlar ve şehrin korunmasını talep etmişlerdi. Kroisos'un işgalini bu hareket engellemediyse de onun merhametini celbetmişti. Bu tapınağa sığınanlar arasında bir isim vardır ki son derece dikkat çekicidir. O da dünyanın üzerinde en fazla spekülasyon yapılan kadınlarından birinin, Kleopatra'nın kız kardeşi Arsinoe. Arsinoe girdiği iktidar mücadelesini kaybetti ve Sezar'la Kleopatra'ya esir düşerek Roma'ya sürgün edildi. Roma'daki sürgünü sırasında Artemis'e sığınma hakkı talep etti ve sığındı. Bu tapınakta birkaç yıl özgürce yaşadı Arsinoe. Fakat daha sonra M.Ö. 41 senesinde Kleopatra sevgilisi Mark Antony'yi, bizim bildiğimiz ismiyle Marcus Antonius'u bu defa kışkırttı ve Arsinoe'nin tapınağın basamaklarında idam edilmesini sağladı.
Arsinoe'nin tapınakta öldürülmesi kutsal alanın bir ihlali olarak görüldü ve Roma'da büyük bir skandal yarattı. Arsinoe tapınağa kraliçe olarak geldiğinde onu karşılayan hadım rahip Megabizos ancak Efes'ten gelen bir elçilik Kleopatra'ya bir dilekçe verdiğinde affedilebildi. Arsinoe'nin hatırasını Efesliler yaşatmış olmalıdır. Çünkü bugün şehrin ana caddesi üzerinde bulunan Oktagon ismindeki bir yapının onun anıt mezarı olduğuna inanılıyor. Bu henüz kanıtlanmış bir şey değil. Ancak Efesliler bu kutsal alanın ihlaliyle adeta mazlumen öldürülen Arsinoe'yi yad etmek istemiş olmalıdırlar. Roma İmparatorluğu şehre sadece entrika ve gözyaşı getirmedi. Aynı zamanda ciddi bir medeniyet hamlesi de yaptı Romalılar bu şehirde. Şehrin dört bir tarafında muhtelif çeşmeler bulunuyordu. Bununla birlikte şehirde birden fazla hamam vardı. Hatta yamaç evlerde yapılan bugünkü kazılar evlerin içlerinde bile hamam yapılarının olduğunu gösteriyor. Şehrin geldiği medeniyet seviyesini gösteren alanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz latrin adı verilen umumi tuvaletler. Şimdi bir Roma helasındayız, ayak yolundayız. Latrin deniyor bu alana. Şöyle dikkat ederseniz böyle delikler birbirine yakın, yan yana oturulup böyle. Bir yandan herhalde devlet işleri konuşuyorlardı. Ne yaptın o konsüllük işini? Seçimler ne olur? Kim Sezar olur? Ne düşünüyorsun falan gibi sohbet edip bir yandan da hacet gideriyorlardı. Önlerinde de bir su kanalı var. Bu su kanalı kirli suyu hem dışarıya taşıyor. Ayrıca da temiz su kanalları da mevcut buraya su taşıyan. Varius hamamı var bunun hemen bitişiğinde. Bu hamama hizmet ettiği gibi burası sıradan dışarıdan gelen vatandaşlara da muhtemelen hizmet ediyordu. Bir umumi hela vaziyetindeydi. Tabii şimdi bugün için bize absürt geliyor ama şu açıdan bence çok önemli. Hemen bunların arkasında bir giderleri var. Önlerinde temiz su kanalları var. Bu aslında medeniyetin çok temel bir ölçütü. O da su medeniyetiyle ilişkili bir şey. Buraya akvedüklarla, su kemerleriyle, şunlarla bunlarla sular taşınıyor. Çünkü şehrin en büyük problemlerinden bir tanesi şu anda mesela hava fevkalade sıcak. Yani ayakta durmak bile zor. Zaten antik kentlerin çoğu böyle. Ege bölgesinde geneli böyledir biliyorsunuz. Biz Afrodisyas'ta çekim yaparken değerli eşim bayılmıştı yani sıcaktan, o derece korkunç bir sıcak var. Dolayısıyla yani bu şehre sürekli suyla besleyebiliyor olmak, gölgelikler oluşturabiliyor olmak, hamamlar vesaireler yapıyor olabilmek, bunlar çok güzel medeniyet işaretleri. Hamam da aynı şekilde böyle oturulup sohbetler edilen, önemli toplantılar yapılan mekanlardan bir tanesiydi Roma döneminde. Antik Efes şehrinin kalbi olarak değerlendirebileceğimiz Kuretler Caddesi, bir başka adıyla Rahipler Caddesi fevkalade önemli bir merkezdi. Bu cadde üzerine gömülebilmek Efesliler için bir itibar vesilesiydi. Dahası pek çok kişi burada oturabilmeyi önemsiyordu. Bu bakımdan Bülbül Dağı'na sırtını yaslamış yamaç evleri bize Roma yaşantısının ne kadar renkli olduğunun geniş bir panoramasını sunuyor. Yamaç evler 1960'lı yıllarda kazılmaya başlandı. Bugünlerde bu alana girebilmek için özel bir bilet almanız gerekiyor. Biz sizler için girip içeriği görüntülemeye çalıştık. Efes şehrinin içerisinde takriben 50 bine yakın kölenin bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca nüfusun zaman zaman 200 bini aştığı düşünülüyor. Bu bakımdan Efes halkının büyük ölçüde çalışmaya zaman ayırmadığını, pek çok işi kölelerine havale ettiklerini tahmin edersiniz. Bu nedenle yamaç evler ekseriyetle misafir ağırlamak ve parti vermek için özel olarak dizayn edilmiş evlerdi. Bu evlerde milattan sonra 1. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıla kadar yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Romalıların ince zevkleri duvar işlemelerinde ve evlerin zeminlerinde bulunan mozaiklerde fevkalade biçimde görülebiliyor. Bu evlerde yaşayan Romalılar şimdi bize duvara kazıdıkları bir hesap pusulasıyla veyahut çizdikleri ufak bir hayvan figürüyle, hatta geride bıraktıkları masa ve sandalyeleriyle geçmişten haber veriyorlar. Şimdi efendim, arkamdaki yapının ismi Bazilika. Bazilika her ne kadar kilise tabiriyle yani benzeşmiş, daha doğrusu aynılaşmış olsa da aslında bir mimari formun adı. Roma'da en seçkin kimselerin kullandığı bir mimari formdu ve bu bazilika formu misafirlerin ağırlandığı bir salon için kullanılmış bir formdu.
Romalılar evlerini belirli boyalarla boyuyorlar. Burada şu anda Efes'te özel bir ziyaret alanındayız. Buraya herkes giremiyor. Ayrıca bilet almanız gerekiyor. Yamaç Evler diye bilinen bir kompleks burası. Ve çok güzel restore edilmiş. Bir üstü kapatılmış. Yani netice itibariyle burada çok duvarlar boyalı, kök boyalarla boyanmış formda. Dolayısıyla yağmurdan, çamurdan etkilenmesin diye çok güzel bir koruma da yapılmış. Şeyi görüyorsunuz, Romalılarda da bir moda anlayışı var. Zaman zaman moda değişiyor mesela. Duvara yapılacak olan resimler değişiyor. Yeni resimler yapıyorlar. Birini siliyorlar, yenisini koyuyorlar. 5-6 katman böyle boyanmış duvarların var olduğu görüldü. Hem Roma sanatı için, Roma'daki günlük yaşam için çok güzel veriler sunuyor bize bu Yamaç Evler kompleksi. Burası da böyle ortaya çıkartılmış bir mimari alan. Bu arada tabii çok sıcak olduğu için Efes, hafif dinlenmek için, gölgelenmek için de girebileceğiniz bir yer. Biz gördüğünüz üzere sucuk gibi olduk 2 dakikada. Efes'in zenginliğini en güzel anlatan yapılardan bir tanesi hiç şüphesiz Celsus Kütüphanesi. Dilerseniz burada daha fazla oyalanmayalım ve kütüphaneye bir göz atalım. Efes denince akla gelen ilk yapı Celsus veya Celsus Kütüphanesi. Bu Gaius Julius Celsus adına yapılan bir kütüphane. Kendisi yaptırmıyor. Oğlu yaptırıyor. Peki neden yaptırıyor? Burası biraz enteresan. Bundan bahsetmek lazım. Bu cadde, üzerinde bulunduğum cadde Efes'in en muteber caddesiydi. Bu caddede bir mezarlık sahibi olmak büyük bir imtiyazdı. Hatta sırf burada bir mezar edinebilmek için insanlar çeşmeler yaptırıyorlar, tapınaklar yaptırıyorlar. O vesileyle kendilerine bir mezar yeri ediniyorlardı. Celsus'un oğlu Aquila da aynısını yaptı. Babasının adına bir kütüphane inşa ettirdi burada. Babası da kendisi de prokonsüldür ve bu kütüphanede bir köşecik vardır. Birazdan onu çekmeye çalışacağım. Çok karanlıktan da anlaşılmaz. Celsus'un mezarıdır orası. Yani Aquila babası Celsus adına bir mezar yaptırabilmek için kocaman bir kütüphane yaptırmak külfetini üstlenmiştir. Bu kütüphanede ekseriyetle parşömenlerle kitaplar bulunuyordu. Yani bugün bildiğimiz tarzda böyle mushaf şeklinde kitaplar değildi onlar. Parşömen şeklinde kitaplardı. Parşömen kağıdı Bergama'da üretiliyordu. İsmi de oradan gelir zaten. Pergamon, parşömen aynı kökten gelir. Papirüsler Mısır'da üretilir malumunuz. Daha ince bir kağıttır ama onun yurt dışına çıkışı hep aksamıştır. Bu nedenle daha kalın olmasına rağmen parşömenler tercih edilmiştir. Burada takriben bu iri parşömenlerle hesap edecek olursak 14.000'e yakın kitap olduğu tahmin ediliyor. Bu kitaplık milattan sonra 3. yüzyıl dolaylarında 2 büyük belaya uğradı. Bunlardan bir tanesi bütün Efes'i ve Efes'teki önemli binaların çoğunu, Artemis Tapınağı da buna belki dahil edilebilir, harap hale getiren deprem oldu. Bu depremde bir hasar gördü. İkinci büyük hasar da Got saldırısı sırasında gerçekleşti. Gotlar bu şehre saldırdıkları zaman pek çok binayı yağmaladılar. Celsus Kütüphanesi'ni de ateşe verdiler ve o ateşle birlikte 14.000 kitap da kaybolmuş oldu. Şimdi Celsus Kütüphanesi'nin girişinde böyle kadın heykelleri var tek tek. Bunlar Celsus'ta var olduğu düşünülen erdemlerin sembolü her biri. İşte episteme sahibiydi, bilgi sahibiydi, Sofya sahibiydi, hikmet sahibiydi. Aman babam şöyle kara gözlüydü, böyle kara gözlüydü demenin bir yolu. Onların her biri de bir kadın suretinde resmedilmiş. Efes kadın kültürüyle çok yakından ilişkili bir şehir. Celsus Kütüphanesi'nde de aynı şeyi görüyoruz. Yani bir insanın erdemlerinden bahsedileceği zaman bile bunu bir kadınla sembolize ediyor. Bu da çok önemli bir husus aslında. Şimdi dedik ya, Celsus'un aslında mezarı burası. Tam böyle apsisin, yani şu merkezin altında sarkofaj var. Yani Celsus'a ait bir mezar odası var ama şu anda ışık tepede olduğu için içeriden ışık tutmama rağmen görünmüyor. Şuradan baktığınızda aslında görüyorsunuz. Bir tabutu var, lahti var içeride, mermer. Harikulade. Onun görsellerini ben videoya eklerim ama buradan göstermem pek mümkün olmayacak. Yani geldiği zaman insanlar burada her tarafta kitapları buluyorlardı. Ortada da Celsus'un mezarını, kabrini bulmuş oluyorlardı. Şehirde her zaman Celsus Kütüphanesi'nde olduğu gibi nazik işler görülmüyordu. Netice itibariyle Efes'te dev bir amfiteyatro vardı. Antik dünya için zirvelerden birisiydi burası. Bu amfiteyatro antik Yunan'daki benzerlerinden farklı olarak gladyatör dövüşlerine açıktı. Tiyatronun hemen önündeki cimnazyonda hazırlanan savaşçılar birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor, çılgın Efesliler ve
Efes'i ziyarete gelmiş olan turistler büyük bir iştiyakla gladyatör dövüşlerini seyrediyorlardı. Amfiteyatronun önündeyiz. Bu antik çağın en büyük amfiteyatrolarından bir tanesi. Yaklaşık 24.000 kişiyi aldığı düşünülüyor ama bugün dahi halen daha hizmet vermeye devam ediyor. Söz gelimi şu içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde Temmuz aylarında gece konserleri veriliyor burada. Takriben 30-35 bin kişiye kadar alabileceği de düşünülüyor. Netice itibariyle af buyurun biraz kıç büyüklüğüne bağlıdır bu iş. Koltuk ne kadar geniş yapılacak ona bağlı bir şeydir. 35 bin kişiye kadar alabiliyor. Bunun orijinal taraflarından bir tanesi bize gerçek bir antik amfiteyatro nasıl görünür onu çok daha net bir biçimde vermesi. Şu anda görüyorsunuz şöyle merdivenleri görebiliyorsunuz. Fakat eskiden olsaydı bu merdivenleri büyük ölçüde göremeyecektiniz. Çünkü önünde bir duvar yükselecekti. Nitekim bu duvarı da 3 aşağı 5 yukarı buradan görmek mümkün oluyor. Yani sahnedeki oyuncuların arkasında bir duvar yükseliyordu. Amfiteyatro sadece bir yamaca dizilmiş basamaklardan ve koltuklardan ibaret değildi. Burası çok önemli. Bir başka orijinal yanı da arka tarafında bir çeşme bulunması, bir çeşmeyle desteklenmiş olması. Böyle muazzam genişlikte çok büyük bir amfiteyatro. Hristiyanlık dünyaya yayılırken ilk duraklarından bir tanesi Efes'ti. İncil'in bir kısmı Efeslilere ayrılmıştı. Pavlus'un mektuplarında onlardan bahsediliyordu. Hatta Aziz Yuhanna İncil'ini Efes sokaklarında yazmış ve ömrünü burada tamamlayarak buraya gömülmüştü. Bu nedenle şehir daha sonraki yıllarda bir hac rotası olma özelliğini korudu. Bu defa haccın odak noktası Bakire Artemis değil, Bakire Meryem olacaktı. Efes antik kentini ziyarete geldiğiniz zaman göreceğiniz yapılar arasında Bizans ve Roma yapıları da var. Nitekim arkamda görmüş olduğunuz bu külliyatlı geniş yapı Hazreti Meryem'e atfedilmiş bir kilise. 3. Ekümenik Konsil, Hristiyan akaidinin özellikle Hazreti Meryem'le ilgili maddelerini belirleyen konsil işte arkamdaki bu binada toplandı. Bu bağlamda bu antik kentin ve genel olarak Efes'in Hazreti Meryem'le ilişkilendirilmesinin çok daha eski tarihlere dayandığı söylenebilir. Theodosius başta olmak üzere Roma imparatorlarının sert tedbirlerine rağmen paganlık tamamen bu şehirden sökülemedi. Nitekim milattan sonra 4. yüzyılın ilk yarısında şehirde halen daha Nike'nin, Romalıların deyişiyle Victoria'nın yani zafer tanrıçasının sembollerinin yapıldığını biliyoruz. Yine milattan sonra 5. yüzyılın 3. çeyreğinde büyük bir Herkül kapısı yapılmış ve bu antik Yunan kahramanı onurlandırılmıştı. Kuretler Caddesi'nden geçenler Herkül kapısını takip ediyor ve Agora'ya, devlet agorasına ulaşıyordu. Yine bu agora içerisinde devlet işlerinin görüşüldüğü bir odeon da mevcuttu. Efes, Roma İmparatorluğundaki önemli yerini 5. ve 6. yüzyıllarda her şeye rağmen korumayı başardı. İmparator Flavius Arcadius yeni bir cadde oluşturdu ve tiyatro ile liman arasını bu caddeyle bağladı. Evet, o günlerde halen daha Efes'in bir limanı vardı. İmparator Hadrian döneminde Menderes Nehri'nin yavaş yavaş limanın önünü doldurduğu fark edilmiş ve gemiler vasıtasıyla burada uzun bir kanal açılmıştı. Ancak 6. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde işler değişecekti. İmparator Arkadius döneminde son halini alan Liman Caddesi'nin üzerindeyim. Bu nasıl Liman Caddesi dediğinizi duyar gibiyim, yani henüz arkamda bir liman falan görünmüyor. Bu anda Liman Caddesi olarak bilinen yer denizden neredeyse 7-8 kilometre uzakta. Yani aradan geçen 2000 senede takriben 7-8 kilometre dolmuş ve dolmaya da devam ediyor bir ölçüde. Fakat bunu Romalılar fark edebilmiş ve bunu çözebilmek için bir mühendislik yolu bulmuşlar. Efes kentinin denize açılan, Ege'ye açılan kısmında ufak ufak kanallar açmaya başlamışlar. Gemilerle sürekli o alüvyal toprağı kaldırıyorlar. Ancak
İmparatorluğun gücü azaldıkça bu kanalda yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Önce kilometrelerce uzamış, daha sonra da hafif kapanmaya başlamış. Nitekim bugün böyle bir kanaldan söz edemiyoruz, ancak kanalın bulunduğu yerlerin izi hala duruyor. Belirli mekanların izi hala duruyor. Çok ilginç, çok enteresan bir durum. Ve şehrin ikinci defa terk edilmesinde bu kapanışın büyük bir etkisi var. Efes bir antik liman kenti, Ege'nin tam ortasında bir liman kentiyken bir anda karanın ortasında ve sıtmayla mücadele eden bir kente dönüşüyor. 655 senesinde Emevi orduları Efes sınırlarında göründüler. 700 ve 716 senelerinde bu tekrarlandı. Şehir artık eskisi kadar canlı değildi. Dahası liman dolmaya devam ediyor, ancak Roma devlet düzeni bu limanı tekrardan boşaltacak ve kanalı açacak gerekli mühendislik faaliyetini gösteremiyordu. Böylece şehir yeniden bataklığa dönüşme ve sıtma riskiyle karşı karşıya kaldı. Efesliler bir defa daha taşınmayı öngördüler ve bir ortaçağ kalesi olan Ayasuluk Kalesi'nin bulunduğu bugünkü Selçuk'a doğru geri döndüler. Hititler zamanına uzanan Apazda şehri yeniden kurulmuştu. Haçlı seferleri sırasında Efes'in namını duyup bu şehri görmek isteyenler karşılarında ufak bir kasaba bulunca şaşırdılar. Ancak Efes'in kaderi artık buydu. Artemis Tapınağı çoktan unutulmuş, kalan bakiye antik Efes'te yavaş yavaş terk edilmişti. Efes'in halkı önce Ayasuluk'a yerleştiler. Daha sonra da Şirince'yi mesken edindiler. Şirince halkı mübadele ile birlikte Yunanistan'a gönderildi ve gönderildikleri bu yeni ülkede Nea Efesya isminde, yani Yeni Efes isminde bir kasaba kurmaya muvaffak oldular. Antik Efeslilerin torunları şu anda Yunanistan'da yaşıyor. Onlardan bakiye kalan sokaklarda da bizler dolaşıyoruz.